Selamlar. Selamlar. Yepyeni bir günden, bu muazzam havadan hepinize merhaba. Yine hava bıraktığımız gibi bir şey değişmedi. Bugün dedik belki biraz güzelleşir, güzelleşmedi. Ama olsun, bu bize engel değil. Tabii ki gezeceğiz. Gezeceğiz de gezeceğiz, tozacağız da tozacağız. Şimdi neredeyiz? Buda'dayız. Buda Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Ama bu Chain Bridge var, meşhur Chain Bridge. Oraya geçtiğinizde hemen füniküler var. Herkes fünikülerle kaleye çıkın diyor. Gittik fünikülerin oraya, hiçbir numarası yok. Üzerine bir de 10 euro para istiyorlar kişi başı gidiş dönüş. Bir de biz gideceğiz, geri de dönmeyeceğiz. Ondan sonracığıma araştırmış karıcığım sağ olsun. Gizli bir geçit bulmuş. Evet, ben buldum. Yaptırdım. Dedim Yaptın. ki başkanım geliyoruz. Ben dedim fünikülere binmek istemiyorum. Tamam o zaman. Takip ettiğimiz turda söylüyor burayı da. Aynen. Eğer siz de bizim bu fünikülere binmek istemiyorsanız, füniküleri arkanıza verdiğinizde nehrin kenarına inip sağa doğru dümdüz yürüyün. Böyle bir bahçeye geleceksiniz. Bu bahçeye girdiğinizde hemen kale duvarlarının dibinde asansörler var. İç tarafına girdiğinizde asansörden yukarıya bedava bir şekilde, hem de o kadar sırayı da beklemeden Aynen. yarım saat 40 dakika çıkabiliyorsunuz. Şimdi bugün neler yapacağız? Bugün Buda yakasını komple gezeceğiz. Bilinmeyen böyle gizli numaralardan bahsedeceğiz. Ve bakalım Buda yakası da Peşte yakası kadar güzel mi? Hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Hadi asansörümüze binip başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Manzara çok güzel ya. Şuraya bir de heykel kondurmuşlar ama o kadar çok sis vardı ki 2 gündür. Biz bu Hiç heykeli hiç görmedik. uzaktan görmemiştik. Tabii buraya gelince gördük. Yüzü neye benziyor bilmiyorum heykelin. Burada çok daha fazla gençler var ya, değil mi? Evet, çok fazla. Gezi rotalarında en azından hep gençlerle denk geldik. Çok Erasmus öğrencisi de var. Evet, Türk öğrencilerle tanıştık burada 3 kişi. Aynen. Çok tatlılardı. Bizi izliyorsanız Yaren the selamlar. Travel mıydı? Evet, Yaren Travel mıydı? Evet. Şimdi bu kale 1250'lerde falan yapılmış. Ama asla böyle bir ortaçağ mimarisi bir şeyi yok. Çünkü Macarlar yapmış kaleyi. Kendi stillerinde yapmışlar. Ve buranın içinden geçmişiz. Bayağı güzel, bayağı heybetli, manzarası çok güzel yani. Ve güzel ücretsiz manzarası olması var. da ilginç yani. Evet. Bakar mısınız? Arkadaşlar evet, bizim için öyle. Görebiliyor musunuz? Çünkü biz 3 gündür ilk defa görüyoruz. Bu köprünün hikayesini biliyor musun? Şeyin köprüsünü biliyorum. Sen Anlat biliyor bakalım. musun? Biliyorum. Sen anlat o zaman, ver bakayım. Hayır tam bilmiyorum. Biraz seni de Yok yok görsünler. öyle tam bilmiyorum. Yo, böyle bana hava atmayacaktın biliyorum. O dönemin kralının oğlu Buda'da yaşıyormuş. Yanlış mı? Yanlış. Ne kim yaşıyormuş burada? Bir siyasetçi. O dönemin siyasetçisi Buda'da. Peşte'de yaşıyor. Buda'da aşkım. Burada yaşıyor. Tamam. Peşte'ye gitmek için de o zaman çok zormuş denize aşmak bilmem ne kayıklarla carçurtla gidiyorlar. O Carcut zaman ne? köprü Ya bu yokmuş. ne biçim bir hikaye anlatış ya. Sonra babası çok hasta olmuş, hastalığında gidememiş, ölmüş, yine ölünce de gidememiş. O yüzden de bütün parasını bu köprüyü yaptırmak için harcamış. Yani evet. Yani ana tema doğru. Okey, ana tema doğru. Yani buradan kaptığınız bilgiyi başkalarına satmayı tavsiye etmem. Ama 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olur. Bayağı bir politikacı yaptırmış ve bir madde koymuş. 6 kilometre mi 8 kilometre sağına 8 kilometre soluna başka hiçbir köprü yapamazsınız diye. Bayağı 20 yıl boyunca tek köprüyle bağlanmış iki yaka ve dehşet trafik varmış. Tabii sonradan tekrar yeni köprüler eklenmiş. Yaklaşık 3-4 tane köprü var. Bak bir tanesi burada birazcık gözüküyor. Dandik ama Diğerleri gözükmüyor tabii ki çünkü çok sis var. maalesef çok sis var. Bu şekilde bir hikayesi var. Ortadan akan nehir ne? Geçen 50 kere sordum artık Tuna. söyle. Aferin. Tuna Nehri. Neydi Tuna Nehri'nin özelliği? Tibet Nehri'nin kardeşi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri. Yaklaşık 9-10 ülkeden ve 3 tane başkentten geçiyor ve Karadeniz'e dökülüyor. Bülbül gibi sekiyorsun, namuslısın. O neydi öyle? Bülbül de sekmiyor gerçi de ceylan gibi sekiyorsun, bülbül gibi şakıyorsun. Şekerim. Sekme konusu birazcık şey. Hadi biraz şarkı Hadi. söyle. Bülbülüm ötüyor. Türkiye, Arjantina. Evet, burası komple Buda yakası. Çok güzel bir yol bulduk. Ama ondan önce şurada bayılmış bir Hazal var. Ne yapıyorsun? Güneş gördüğün güneşleniyor musun? Mikrofonunu aç. Uyuyor musun bu saatte? Şu güzelim havada, şu güzelim yerde uyunur mu ya? Baksanıza şu yolun güzelliğine. Normalde bunlar vişne ağaçları ve kestane ağaçlarıymış. Nisan'da bunlar tabii
haliyle meyvelerini veriyorlar ve çok güzel oluyormuş insanlar. Ama bence şu anda inanılmaz güzel. Yani yürüdüğüm en güzel sokaklardan birisi değil mi? Yapraklar dökülmüş, güneş vuruyor. Of çok güzel böyle. Vallahi güneş de gördük sonunda. Güneş görmedik de demeyiz. O zaman renkler güzelse, ortam güzelse Ne duruyorsun? Helva yapsana. hadi fotoğrafını çek. 6 hours later. Evet arkadaşlar, maalesef İslam karşıtlığının bir örneğini daha az önce gördük. Burada yine Türk karşıtlığı devreye girmiş ve buradaki Osmanlı türban memorialını kapatmışlar. Bu duruma sessiz kalmayın ve bu videonun altına yorumlar yazın. Macaristan hükümeti istifa yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyorsun Maalesef sen buradaki bu babacığım? türbeyi kapatmışlar arkadaşlar. Buna kesinlikle kayıtsız kalmamalıyız. Tüm platformlarda sesimizi duyurmalıyız. Lütfen bu videoyu beğenin ve Macar hükümeti istifa yazın. Yetkililer bu videoyu eminim ki görecektir. Sen ne Hadi bu anlatıyorsun videoyu abicim, trendlere ablacığım sokalım. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Restorasyona girmiş ya. Restorasyona almışlar. O yüzden böyle kapatmışlar etrafını. Maalesef burada göremeyeceğiz. Bunlar Budapeşte'nin, Buda ve Peşte yakasının birleşmesinin 100. yılında şehrin dört bir yanına böyle heykeller yapmışlar. Anıt heykeller yapmışlar. Kale tarafında da yapılan tek heykel bu ve Osmanlı kuşatmasını hatırlamak amacıyla Osmanlı türbanı şeklinde bir heykel yapmışlar. Şöyle arka yoldan yürüyorduk, az önce size gösterdiğimiz yol. Böyle şöyle sol tarafa bir girdik. Böyle bambaşka bir yere çıktık gibi sanki. Çok güzel değil mi şu manzara falan? Çok güzel. Yeşil bina yapmışlar, yanına sarı böyle enerjik atmış ve şu çatıya bakar mısın? Ne kadar güzel, güneş de vuruyor. Vallahi güneş Şanslıyız. olunca şehir 10 kat güzelleşiyor bence yani. Bu çatı sisli olsaydı ve görmeseydik çok üzülürdüm. Şimdi güneş vurunca çok güzel duruyor. Değil mi? Bir de şu at hakkında ilginç bir hikaye var. Bu atın en parlak yeri topları. Şu kısmı. Ayıptır göstermesi. Şu kısmı ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bayağı parlak. Sebebi neymiş? Sebebi buradaki öğrenciler sınava hazırlanmadan önce geliyormuş. Bu işte toplara dokunuyormuş ve dokunursa eğer başarılı olacağına, şanslı olacaklarına inanıyorlarmış. Acaba şanslı olabildiler mi? Bilmiyorum. Çok yüksek olmasa denerdim de. Şu Sınav da kafeye yok çok ama. güzel diyorlar ya. Şu kafeye oturacak mıyız? Hangisi? Galeriya mı? Galleria. Bu arada Jamie abinin restoranı var. Jamie Oliver'ın İtalyan restoranı var burada. Biz Lizbon'da yiyip tadına Denemiştik. bakmıştık. Aynen. Biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Şu an çok İtalyan modunda değiliz. O yüzden orayı pas geçeceğiz. Günün ilk kahvesini içeceğim. Şimdi o çok güzel methedilen kahveciye geldik. Zaten içeride ortam da çok güzel. Kahve güzel. Americano söylemiştim ben. Şimdi buranın meşhur 2 tane tatlısı var. Biri Dobos Torta. Bunun adını hatırlamıyorum ama. Şimdi ben Dobos Torta'ya dalacağım. Bu çok güzel duruyor. Sert mi? Kırılmıyor be. Altından alayım. O bayağı katman katman kurabiye. Aa çok güzel be. Çikolatası falan çok güzel ve asla yoğun değil. En üstü de çıtır karamelo. Ama taş gibi. Ama bayağı lezzetli. Buna bakayım bir de. Bu da kremalı kek. İngilizcesi. Aa, bu daha güzel. Bunu daha çok beğendim. Burayı beğendim ya. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Burası bayağı güzel. Fiyatlar konusunda bilmiyorum. Çıkışta görüşürüz artık. Ne kadar ödeyeceğiz göreceğiz. Yerlerini çok beğendiğimiz için bir de şunun görünüşü aklımızda kalmıştı. O yüzden bunu da deneyelim dedik. Ben çok severim meyveli şeyleri. Bakalım nasılmış. Aa üstü jel gibi. Jöle gibi. Bayağı ağzınıza kendiniz böğürtleni yiyorsunuz gibi bir tat geliyor. Çok fresh. Beğendim. Yuvası var bak. Neyin yuvası var? Yalanı. Niye götünü gösteriyorsun? Yalanı. Arkadaşlar Serhat yalan söylüyordu ayaküstü. Dedim ki durduk yere niye söylüyorsun? Hani bir anlamı yok. Neyse. Şimdi çok mutluyum. Tatlımı yedim, kahvemi içtim. Oh, senden iyisi ısındım. yok. Bir de hava da ısındı bence ya güneşten dolayı. Evet, güneş Ve var sis de birazcık. gitti. Uhu, Kaleye bu da geri demek mi oluyor dönsek? ki drone. Kaleye Hayır geri ya, mi dönsek? burası güzel zaten. Şimdi mekandan çıktık. 18 euro tuttu. Ama fişlerin üzerinde hep euro da yazıyor. Mesela 23 euro, 22,43 euro yazıyordu. En son dayanamadım, sordum. Dedim bu fişlerin üzerinde hep bu kadar yazıyor ama dedim benim kartımdan çekilen 18 euro. Niye böyle? Meğerse şeymiş. Eğer euro ile ödeme yapmak isterseniz 22 euro ödüyormuşsunuz mesela. Yani bayağı 5-6 euro fazladan oluyorlar. Kuru çok düşükten çeviriyorlar. O yüzden
Kesinlikle buraya gelirseniz kredi kartıyla harcama yapın. Veya paranızı Macar parasına çevirin, o şekilde kullanın. Yoksa çok fena kilitliyorlar. Bu arada bu 18 euronun içinde 3 tane tatlı, 3 tane de kahve var. Evet. Bayağı uygun fiyatı ve Aynen. kahve de güzeldi, tatlılar da güzeldi. Evet. Lezzetliydi yani. 25 de olsa sesim çıkmazdı. Aynen. 30 olsa derdim ki pahalı. Ama yani bunun aynısını Lüksemburg'da yesen Yok. Yani 12, 24, aynen. 36, 4, 8, 12, 40, 50 euro falan bırakmıştık yemin ediyorum o masaya. Ay çok güzel duruyor bakın. Şimdi çok güzel bir kiliseye geldik. Ya Çok güzel ya. Şunun çatısına bakar mısınız? Kiliseyi anlatalım dedik. Anlamadım. Birden kucağımda kebap belirdi. Çöp şiş aslında da kebap diye satıyorlar. Altına patates koydu, ketçap, mayonez koydu. İşte biber, tavuk ve böyle lavaşımsı bir ekmek. Birden kucağıma bunu koydular. Ne yapayım? Almak zorunda kaldım. Yemek zorundayız. Fırlattılar ya üstüne resmen. Evet resmen öyle oldu. O yüzden mecbur yiyeceğiz artık. Ben şimdi kamerayı tuttuğum için sen bana yedirir misin? Tamam. Bakayım önce ağzına layık mı ona bakıyorum. Ha test ediyorsun tamamdır. Sen şey misin hani Osmanlı'da yemekleri önceden test edenler? Çeşnici başı. Aynen sen olsun. Patatesin sosu çok güzel. Çeşnici başı onayladı. Uçak bak. Uçak geliyor. Havaalanı inemedi, acil iniş yapması gerekiyor. Hayır. Şaka yaptım. Öyle yemezsen güzel. Çok güzel baharatlamamışlar mı? Güzel. He? Gerçekten güzel baharatlamışlar. Ekmeği dandik tabii ki de bizim bir lavaşlı Aynen güzel. çöp şiş değil ama güzel. Ne kadar ödedim bilmiyorum. Tamam dur bakayım sizin için. Sevgili dostlar, sevgili YouTube, bu videoya like atar mısınız? Arkadaşlar 3000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Lütfen o yüzden bu videoyu likelayıp kanalımıza abone olur musunuz? Hem bize motivasyon olmuş olursunuz bu sayede. 19 euro mu? Hı? 19 euro. Saçmalama 19 euro olmaz. Vallahi 19. Geri ver. Kesinlikle almayın. Fiyatını sormazsan olacağı bu. Ama dedim ki ne kadar olabilir ki? Çok olabiliyormuş. Moralim Bayağı bozuldu. çok olabiliyormuş. Tadım kaçtı. Şimdi daha çok beğenerek yiyeceğiz. Lütfen Çok like para atar var. mısınız? Allah rızası için. Allah rızası için like sevgili dostlar. Ay neyse o zaman ben bunu kapatayım biz bunu yiyelim. Aynen. Bir de Sonra birazcık ağlayacağım. Sonra görüşürüz. şimdi yemeğimizi yedik. Bu bölgenin adı da hemen kafenin yan tarafı aslında. Dümdüz yürüdüğünüzde bu bölgeye varıyorsunuz. Fisherman Boston yani balıkçı Burcu diye birebir çeviriyorum ama Türkçe'de başka bir adla anılıyor olabilir. Bu bölgede eskiden yan tarafında balık hali varmış. Taze balıklar hep buradan satılıyormuş. O yüzden adı böyle geçiyor. Burada çok güzel bir kilise var. Budapeşte'nin en eski kilisesi burası. 1260'larda inşa edilmiş. Tabii kilise olarak, küçük bir kilise olarak inşa ediliyor ama yüzyıllar içinde yıkılıyor, yeniden yapılıyor, genişletiliyor, büyütülüyor ve el değiştiriyor falan. Osmanlılar burayı aldığında burayı camiye çeviriyorlar. Ama bildiğiniz üzere camilerde insan tasvirleri olmuyor. O yüzden daha doğrusu buranın içerisinde bir sürü çok güzel fresk varmış, süslemeler, heykeller falan varmış. Ama Osmanlılar bunların hepsini yıktılar. İşte üzerlerini boyadılar. O fresklerin hepsini kaldırdılar diyorlar. Onun yerine içeriye böyle rengarenk hayvanlar çizmişler, çiçekler çizmişler. İçeriye girmek ücretli. Biz girmeyeceğiz. Yeterince kilise gördük hayatımız boyunca ve o kadar muazzam durmuyordu. Biletleri çok uygun. 2-3 euro bir şey. Ama önünde çok sıra vardı. O sırayı falan beklemek istemedik. Tepesinde 250 bin tane fayans var. Fayansları rengarenk ve çok güzel. Çok güzel fotoğraflar da çekiliyor. Etraftaki burçlarda böyle yürüyüp şehir manzarasını görebilirsiniz. Peşte yakası inanılmaz güzel gözüküyor. Bence Budapeşte'nin en güzel noktası burası. Yani manzara bakımından çok keyif verici. Böyle burada oturup kafeler falan da var. Oturup direkt manzaraya karşı kahvenizi falan da içebilirsiniz. Bayağı keyifli bir yer. Biz tabii Christmas döneminde geldiğimiz için market de vardı. Christmas market de vardı. İşte o çöp şişi, o 20 euroya yediğimiz o çöp şişi buradaki o Christmas marketlerden aldık bu sayede. Şimdi Buda yakasında da en güzel noktaları gezmiş olduk. Burada daha fazla yerler de var ama bu videoyu böyle çok uzun yapıp sizin canınızı sıkmak istemiyoruz. Eğer daha fazla bilgi isterseniz yorumlara yazın. Hazal sizle iletişime geçer.
çok daha fazla rotayı sizinle paylaşır. Şimdi videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.